benim başıma geliyor ve neyse, niye konuşamıyorum bilmiyorum. Çok moralimi bozdu. Bir de tavrı falan bayağı kötüydü. Neyse. Herkese merhaba, komşu Bulgaristan'dan sevgiler, saygılar. Umarım keyifler yerindedir. İtalya seyahatimizi sona erdirip oradan Sofya'ya geçtik. Roma'dan İstanbul'a uçak biletleri 5000 TL iken Sofya 2000 TL'ydi. Ben de dedim ki o zaman ne yapalım? Bir de komşuyu ziyaret edelim. Böylelikle aslında uçak biletini vereceğimiz paranın bir kısmını Sofya'da harcayacağız. Bir ülkede de görmüş olacağız. Şu anda Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dayız. Buranın en meşhur caddelerinden bir tanesine yakın bir bölgede konaklıyoruz. Bana böyle eski zamanlardaki İstiklal Caddesi'ni anımsattı. Bayağıdır İstiklal Caddesi'ne gitmiyorum. Oradaki son durum ne bilmiyorum. Bir de fark ettiyseniz çok fazla genç nüfus var. Çünkü Sofya'da öğrenciler çok fazla bulunuyor. Çok fazla kütüphane de bulunuyormuş burada. Nostaljik tramvaylara benzer tramvaylar geçiyor ama şu an moderne denk geldik. Bir de böyle yeni modelleri var. Burası çok aktif. Sürekli tramvay geçiyor bu şekilde. Bulgaristan'a gelince Balkanların da havasını tatmış olduk. Valla akşamları hafiften serin oluyor. Şu anda güneş açtı. Sabah da yağmur yağıyordu. Balkanların yağmuru, havası meşhurdur. Biz de Bulgaristan'a gelince bunu tatmış olduk. Şansıma videoya başlarken de güneş açmış oldu. Bulgaristan 2007 yılında Avrupa Birliği'ne giriş yaptı. Türkiye vatandaşları olarak bizim Bulgaristan vizesine ya da Schengen vizesine ihtiyacımız oluyor. Benim İtalya'dan çoklu girişli vizem olduğu için rahatlıkla Bulgaristan'a giriş yapabildim. Ama Bulgaristan'dan vize alırsanız bildiğim kadarıyla Bulgaristan vizesiyle İtalya, Almanya gibi diğer ülkelere giriş yapamıyorsunuz. Sadece o vize Bulgaristan için geçerli. Ama tabii ki Bulgar vatandaşları Avrupa'nın içerisine rahatlıkla seyahat edip orada yaşayabiliyorlar. Bu yüzden de nüfusu yaklaşık 6,5 milyon olan Bulgaristan'da gençlerin büyük bir kısmı Avrupa'ya göç etmiş durumda. Hemen karşımızda da Ortodoks Kilisesi bulunuyor. Burası aslında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan 1500'lü yıllarda inşa edilmiş Kara Cami'ymiş. 1900'lü yıllarda burası kiliseye çevrilmiş. Bakın kilisenin içerisinde de hemen şurada Kara Cami'den Black Mosque diye yazıyor. Kiliseye çevrildiği belirtilmiş. Bugün pazar olduğu için muhtemelen kilise gördüğünüz gibi aşırı kalabalık. İçeride de bir tören benzeri bir şey vardı. Herkesin elinde çiçekler falan. İşte böyle her yerde çeşme olması. Direkt banyo yaptın sen Şeyma. Suya para vermeye gerek yok. Ne diyorsun Bulgaristan için? Vallahi yani keşke şey olmasaymış. Türkiye ile arasında vize olayı olmasaymış. Sonuçta sınır ülkesi, sınır komşusu. Gelip insanların kolayca görüp çıkabileceği bir yer olsa güzel olurmuş. Onun dışında sessiz, sakin, inanılmaz sessiz. Aynen. Çok sessiz yani. İtalya'dan sonra biz böyle şey olduk, hani videoya başlarken falan sesimi çok yükseltmeyeyim, aman dikkat çekmeyeyim diye. Çünkü caddede falan da yani aslında insanlar var ama genel bir sessizlik hakim. Ya biz artık böyle İtalya'daki turist akınından dolayı ses algımız değişti. Hadi bakalım devam edelim. Avrupa'da en çok sevdiğim şey böyle her yerde parkların olması. Bulgaristan'da da adım başı yeşillik, park var. Keşke bizde de daha fazla park olsa. Özellikle de İstanbul'da. Yine Ankara'ya gittiğinizde falan da yine park çok ama İstanbul'da yeşillik görebiliyor muyuz? Maalesef. çok fazla her yer beton şehir. Yani tamam bizim de denizimiz var abi. Ama çok bina var. Adamların her yerde parkı var ya. Aynı şekilde mesela Kırgızistan'a falan giderseniz orada da yani bak büyük şehirler. Bir tane daha. Aynen, büyük şehirlerde genellikle hep böyle binaların aralarına hep insanların daha nefes alabilmeleri için parklar yapıyorlar. Ama bu bizim İstanbul'da geçerli değil. Tabii ki nüfuslar aynı değil. Ama bunu planlamak da bizim elimizde. Bu tarafta yine başka bir kilise var. Sofya'da gezilecek yerlere baktığımda neredeyse adım başı bir kilise vardı. Kiliselerin yanı sıra müzeler de çok fazla var. İnsanların arasında karışmayı çok sevdiğim için
Bakalım bu şehirde nereleri gezip nereleri görebileceğiz. Ve yürüyerek Sofya'nın simge yerlerinden bir tanesi olan Alexander Nevski Katedrali'nin oraya geldik. Ama çalışma varmış. Şurayı kapatmışlar. Sofya yazınca karşınıza ilk çıkan görüntülerden bir tanesi bu katedral oluyor. Bu arada internette okuduğum kadarıyla Bulgaristan'da bir nüfus krizi bulunmaktaymış. Komünizmin sona erdiği 1989'dan önce, yani eski rejim yıkılmadan önce binlerce Bulgaristan Türk'ü ve Müslüman Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmıştı. 2007 yılında Avrupa'ya katılmasıyla birlikte de birçok genç Avrupa'nın diğer ülkelerine göç etmiş durumda. 2021 yılında yapılan nüfus sayımına göre Bulgaristan'ın nüfusu yaklaşık 6.500.000. Gençler Avrupa'nın diğer ülkelerine gidince burada da nüfus artış hızında da bir yavaşlama olmuş dolayısıyla. Bana fiyatlar biraz pahalı geldi, bilmiyorum. Normalde mesela ben bir şakşuka yedim ve 14 levaydı. Tabii ki bu denk geldiğiniz restorana bağlı. Bana 14 leva, yani çarpı 14 şu anki kurla çok geldi. Bilmiyorum. Belki de ben şansıma pahalı bir restoran seçmişimdir. Sabah da börek yiyemeyeceğim için, günlerdir makarna, pizza çok yediğim için dedim ki bugün sabah kahvaltımda börek yemeyeyim. Başka bir alternatif bulayım. Bir kafe buldum mesela kahvaltı için. Sadece bir böyle avokadolu tost 14 levadan başlıyordu. Ben dediğim gibi şansıma yüksek yerleri seçmiş olabilirim. Eğer tabii ki börek falan alırsanız onlar uygun, yani 4 levaya falan. Berko kahvaltısını halletti mesela. Havalimanından şehir merkezine gelmek ise bu zamana kadar gördüğüm en kolay yollardan bir tanesiydi. Hemen metroya biniyorsunuz. 15-20 dakika içerisinde şehir merkezine ulaşmış oluyorsunuz. O da 1,5 leva. Dövizcide elimizde kalan küçük euroları levaya çevirdik. Bulgaristan'da kullanılan para birimi leva. O sayede hemen biletmatikten de biletimizi alabildik. Yine tipimin kurbanı oldum. Böyle küçük durunca insanlar direkt sizi kazıklamaya veya kandırmaya çalışıyorlar. Kilisenin içerisine girerken yani kameram bile kapalıydı. Görüntü yok zaten. Direkt bana şey dedi, böyle hani kamerayla çekmek için 10 leva ödemeniz gerekiyor falan. Dedim ki çekmedim. Yani elimde kamerayla girdiğin için de para ödemezsin yani. Ya sadece içeri girerken elimde kamera vardı. Kamera açık değildi. Kamera aşağıdaydı. Yani bunun için nasıl 10 leva isteyebilirsin? Gerçekten anlamıyorum ya, niye sürekli bu benim başıma geliyor ve böyle şey yani. Allah Allah, gerçekten hep bana denk gelmesinden dolayı yani. Neyse, canımızı sıkmayacağız. Neyse, belki de Sofya'yı es geçerim ya. Birisi böyle beni kazıklamaya çalıştığı zaman gerçekten oradan video çekesim gelmiyor. Yani sadece kapısının önünden geçtim, elimde kamera aşağıda diye 10 leva neden istersin ki? Teşekkürler Sofya. Böyle de inanılmaz otobüsler geliyor. Büyük ihtimalle yarısı Türk. Çok fazla Türk turiste denk gelebilirsiniz. Yolda yürürken falan da çok fazla Türk'ten ses duydum. Neyse. Niye konuşamıyorum bilmiyorum. Çok moralimi bozdu. Bir de tavrı falan bayağı kötüydü. Neyse. Bu kadar üzüldüğünü bilmiyorum. Olabiliyor böyle şeyler. Her yerde oluyor. Niye üzülüyorsam artık yani. Neyse, tabii ki çok fazla Bulgaristan Türk'ü Türkiye'ye göç etti demiştik ya. O yüzden de tabii ki birçok kişi, benim tanıdığım bile, buradan ikinci vatandaşlık falan aldılar Bulgaristan'dan. Ve Bulgaristan'la Türkiye arası gidip geliyorlar. Bu da böyle bir bilgiydi. Şimdiki durağımız da Osmanlı döneminden kalma Banyabaşı Camii. Biliyorsunuz ben diğer gezginlere göre biraz daha duygusal, hassas olabilirim. Her an ağlayabilirim. Özellikle taksiciler, böyle dolandırmak isteyen insanlar beni çok severler. Çünkü ben kurallara sabit kalayım, aman hakkını ödeyeyim derim. Dolayısıyla da hep fazla para isterler. Yapacak bir şey yok. Yüzümüzün dezavantajlarından bir tanesi. Normalde bu arada üzüldüğüm şey şu: ben bir kiliseye girerken bile üstüme, kıyafetime, işte kurallara olabildiğince riayet etmeye çalışırım. Girerim, kapıda ne yazıyor, olabildiğince üstüme daha uygun kıyafetler tercih ederim. Ama birisi de böyle, yani sadece elinde aşağıda kamerayla girdi diye böyle para istediği zaman şey oluyorum böyle. Yani neden kardeşim, kurallara uymaya çalışan insanlara bunu yapıyorsunuz? Elimizi bozmadan çekime devam edeceğiz. Böyle sokaklar, caddeler bayağı geniş. Birazcık da şimdi diğer o İstiklal Caddesi gibi dediğimiz caddeye göre de caddenin ara sokaklarına falan girdiğimizde daha net hissedeceksiniz.
Bana biraz daha böyle Gürcistan'ı anımsattı binalar. Genelde caddeler falan da bomboş. Yani normalde şu an öğle saatleri en kalabalık olması gereken saatler ama pek insan yok. Kafeler falan hep boş. Bulgaristan'ın bir de şarapları meşhur galiba. Çünkü böyle her markette, tekelde falan inanılmaz alkol satışı var. Pek bilgim yok ama alkol de ucuz herhalde. Çünkü bayağı herkesin elinde sürekli içki falan görüyorum yani. Camiye giderken şöyle bir meydandan geçiyoruz. Baksanıza ne kadar geniş, büyük. Böyle meydanları çok seviyorum. Niyeyse böyle ferah ferah geliyor bana. Hep böyle kafeler var. Hemen caminin köşesinde burada bir metro durağı var. Anladığım kadarıyla şehir içerisinde metro ile ulaşım çok kolay. Ve birçok yere herhalde metro var. Biz zaten şehir merkezinde kaldığımız için de çoğu yere yürüyerek gidebiliyoruz. Hemen karşımızda da işte Osmanlı döneminden kalma cami bulunuyor. Adım başı güvercin var burada. Ay. Evliya Çelebi'nin de ziyaret ettiği Avrupa'nın en eski camilerinden bir tanesi. Ben normalde gezilerimde hep böyle başımı örtmek için eşarp falan alıyordum. Ama bu kısa bir Avrupa gezisi olduğu için çantamı eklemeyi unutmuşum. Caminin içerisine girmek istiyorsanız, ben yanımda getirmedim demiştim ama hemen böyle köşede yine kullanabileceğiniz, üstünüze giyebileceğiniz şeylerden ve böyle başınızı örtebileceğiniz eşarplar koymuşlar. Ben camiye girebilirim diye zaten daha uygun kıyafetler tercih etmiştim. Ama eğer kıyafetiniz uygun değilse hemen camiye kıyafetler var. Tamamını giydiğiniz zaman kapanmış oluyor. Eğer kıyafetiniz uygun, sadece başörtünüz yoksa da yine kapıdan alıp başınızı kapatıp içeriği ziyaret edebilirsiniz. Ben tamamen kapatıp şimdi içeriği ziyaret edeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da caminin böyle küçük bir ikinci katı bulunuyor. İstanbul'dan Sofya'ya otobüsle 3 saatte ulaşabiliyorsunuz. Şurada ileride gördüğünüz bütün otobüsler Türkiye'den gelmiş durumda. Çok sayıda da Türk turist bulunuyor. Herkes Balkanlar turu otobüsle buraya da ziyaret ediyorlar. Şöyle hediyelik eşya bakıyordum da bak şu magnet, bunlar hep 6 levadan başlıyor. İçeride Yani 2-3'ü şeyde levhaya da var. Hello. Hi. Thank you. Hangisi ikiler? Bunlar 2, 3, 4 falan filan. Ne bileyim baksana. Şunlar Euro'dan 6. düşünürsek şeyden pahalı. 1 euroya almıştık Olsun, İtalya'da. al. Sabah Berko şurada banitsa yedi. Meşhur Bulgar böreği. Allah, sabah ben maalesef hiç Bulgaristan'da bir kahvaltı yapıyormuşçasına değil de daha bir Amerika'daymış gibi Starbucks'ta kahvaltı yapmak zorunda kaldım. Börek yemeyeyim dedim ama bir türlü de sandviç bulamadım. Yine kruvasanı gömdük. Yapacak bir şey yok ama oradaki börek gayet güzeldi. Harikaydı. Ne kadardı fiyatı? 2,5 levhaya falan şöyle büyük bir tane ama o bir parça bile doyuruyor çünkü bayağı kalın. Hamuru böyle kat kat, içerisinde köy peyniri var böyle. Yani tabir edecek şey olacak olursam, anlatacak olursam Erzincan tulum peynirinin içerisinde olduğunu düşün. Yanında bir de Bulgar usulüymüş bu. Boza içiyorlar. Bizim boza tamamen. Boza ile o böreği yiyip içiyorlar. Boza'yı denerim. Demiştim ya burada her yerde şarap satılıyor diye. Şu sol tarafta gördüğünüz yerde şarap evi gibi bir yer. İçeride böyle bayağı çeşitli şaraplar var. Sürekli kalabalık önünde. Uygun da herhalde fiyatları. Şimdi neden Starbucks diyebilirsiniz. Dediğim gibi birçok seçenek olunca, karar veremeyince artık böyle açlıktan kan şekerimi düştü, direkt Starbucks'a girdik. Bir tane çikolatalı kruvasan, bir tane cappuccino, bir tane ice americano, bir tane de böyle yoğurtlu granolalı bir yiyecek vardı. Toplamda 17 leva ödedik. Türkiye'de de Starbucks'ın fiyatları bayağı bir arttı. Bilmiyorum, acaba Türkiye'ye göre normal mi, burada daha yüksek mi? Konakladığımız yer caddeye çok yakın. Hemen dönünce ara sokaklara girince evler falan, ortam bayağı değişik ya. Ama anladığım kadarıyla burada restoranlar biraz pahalı. Yani belki bizim para birimimizle alakalı ama bilmiyorum. Bana 10 leva 20 leva fazla geldi. 14 katı. Hemen buradan dönünce biraz ileride konakladığımız yer.
Duvarlara falan hep grafitiler var. Herhalde o yüzden bana daha çok böyle Gürcistan, Tiflis'i falan hatırlattı. Kaldığımız yere yakın çok tatlı bir mekan vardı. Şimdi oraya geldik. Şöyle menüyü göstereyim. Ben bir tane denemek için şöyle tarator söyleyeceğim. Bildiğiniz cacık aslında. Burada çorba olarak satılıyor. Fiyatı da 5 levaymış. Bulgar yemekleri bize çok tanıdık lezzetler aslında. Mesela işte cacık, burada tarator, kebap, kebapçe. Galiba dolma da vardı ama ben dolmayı burada göremedim. Ve burada şopska. Öyle okunuyor yani. Şopska. Yanlış söylemişim o böreği. Türkçesini de söyleyemiyorum ki düzgün. Börek diyorum. Baniçka. 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 Şopska herhalde burada. Şopska salataları var. Geleneksel bir salata. Fiyatı 9.99'muş. İşte domates, salatalık, beyaz peynir, ondan sonra biber, soğan ve acı biber falan varmış. Sadece tarator deneyeceğim. Restoran içerisinde böyle biz bahçe kısmındayız. Baksanıza. Tatlı bir mekanmış. Fiyatlar da uygun. Yorumları da iyiydi genellikle. İnsanlar falan da güler yüzüne. Beef kebapçe. Beef Berkovce spicy. Very spicy. Really. You can try. Berkovska. Because my name is Berkov. So he wants to try. And also Menüde bir tane Berko'nun neydi ismi? Berkovska. Kıraçlı bir şey gelecek dedi. Gelsin kır. Şimdi ilk yemeğimiz geldi. Tarator. Ama bizdeki o havuçlu tarator değil tabii ki. Bu cacık. Yunanistan'da caciki, bizdeki cacık, buradaki tarator. Soğuk çorba olarak servis ediliyor. 5 levaya. 5 çarpı 14 kaç yapıyor? Matematik burada 0. 70 liraya cacık içiyoruz. İyi, en azından üzerine dereotu falan atmışlar. Kebabın yanında güzel olur. Kebabımız da birazdan gelir. Geldiğimiz son nokta bu. Benim taratorumu da aldı. Afiyet olsun Berko. Ya şu gelen şey kırmızı biberli olduğu için acı bayağı. İçinde kırmızı biber, işte peynir, zeytinyağı falan var. O yüzden çorbamı da aldım. Senin de miden hassas diye acı yiyemiyorsun diye ben gömeyim dedim. Kebapları bekleyelim biz de. Kebaplarımız da geldi. Böyle küçük küçük. Bizdeki köfteye benziyor. Biz büyük ihtimalle modelinden dolayı böyle bir şey aldık. Geleneksel olan kebabın da yanında şey geliyor. Evet, bir de daha büyük. Bir tık daha büyük. Şöyle falan olması lazım geleneksel. İnternette gördüm ben, bak içerisinde de şu var. Bizim söylediğimiz bayağı köfte küçük. Bu şey direkt sığır eti. Güzel ama bizde böyle köftenin içerisine ekmeği falan fazla katmamışsın sanki. Yoğun et tadı geliyor. Beef kebapçe bunun adı. Geleneksel kebapta 3 parça geliyormuş. Kocaman büyük parçalarla geliyormuş. Kırmızı soğan, patates kızartması, fasulye, bildiğim pilav ki. Ne diyor onun adına? Hani fasulye soğan yapıyorlar ya. Pilaki deniyor ona. Pilaki mi? Fasulye pilaki. Tam fasulye pilaki, bir de o geliyor yanından. Şimdi biraz dışarı çıkalım dedik. Nasıl gidiyor Bulgaristan gece hayatı? Ben kendim hala İtalya'dayım. Bak Gelatiamo diye bir yere geldik. Aynen, böyle bir yerden dondurma aldık. Çok güzel gözüküyordu, dayanamadık. Ben şöyle kendi dondurmamı göstermek istiyorum. Ben bir tane kavunlu, bir tane de böyle yoğurtlu aldım. Müthiş. İnsanlar arkada şarap içiyor, eğleniyor. Biz burada dondurma gömüyoruz. Müthiş. Çok mu güzel? Çok iyi. Kavunun tadına bakayım. Kavunlu sakızlar vardı. Aynı kavunlu sakız tadı var. Çok güzel değil mi? Muhtemelen şu an şu dondurmama konan küçük sinekler beni ısırıyor.